Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Nefis bir pasta görünümüyle birlikte açtık videomuzu. Şöyle içi kremaya dolmuş nefis bir pasta yapacağız. Dışı da çıtır çıtır olsun istiyoruz bu sefer. Hem de kek pişirmekle uğraşmayacağız. Öncelikle güzel bir krema pişirmekle başlayalım. Bugün bu pastayı yurt dışında genelde hazır kremalar, labneler, kuarklarla birlikte çırparak hazırlıyorlar ama bizim damak tadımıza göre biraz ağır kaçıyor o kremalar. İşte o yüzden biz pişirilen lezzetli bir pastacı kreması hazırlayacağız. Üstelik bugün böyle krem şanti sevmeyenler için krema ile birlikte yağlandıracağız. Ununu, nişastasını, yumurta ve şekerle birlikte çırptım. Bir taraftan da sıcak sütünü içine ilave ederek kıvam bulduruyorum. Bu görmüş olduğunuz süt oldukça sıcak. Daha sonra hepsini birlikte tencereye alacağım. Kıvam alana kadar pişireceğim. Bunu dolgu kreması olarak da kullanabilirsiniz. Bütün pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Ağlayan pasta yaptığınız zaman krem şanti sevmiyorsanız bunun yarım ölçüsünü yapıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Şimdi ocakta koyulaştıktan sonra içine şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı içine ilave edeceğim ve şekerli vanilin koyacağım. Çırpmaya devam edeceğim. Bunu güzelce soğutmak gerekli. Şimdi buzlukta ya da buzdolabında ya da balkonda soğutabilirsiniz. Geniş bir tepside üzeri mutlaka streç filmle ya da buzdolabı poşetiyle örtülü, yani kabuk tutmayacak, hava almayacak şekilde hızlıca soğutabilirsiniz. Ben derin dondurucuya atıyorum belli bir sıcaklığa indikten sonra. Daha sonra iyice soğuduktan sonra bir kutu kadar, yani 200 mililitre kadar kremayı, soğuk kremayı mikser yardımıyla güzelce çırparak kabartıyorum. Dilerseniz sizler krema yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt, bir poşette krem şantiyi çırpıp aynı şekilde birbirine karıştırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar içine pudra şekeri ilave ettim. Hem kıvam hem de lezzet vermesi için. Kremam gayet güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi onu kenara alacağım. Aynı miksere kenarda iyice soğuyan pastacı kremamı içine ilave ettim. Biraz çırpacağız ki kıvam alsın. Akışkan kıvama gelsin. Hatta şöyle biraz da kabarsın. Pürüzsüz olduktan sonra kaşık kaşık içine çırpmış olduğum süt kremasını ilave ediyorum. Bu sayede krema bambaşka bir yerlere gidiyor. Hem şöyle havalı havalı olacak. Yağ gibi kayacak ama çok da lezzetli olacak. Size şöyle kıvamını göstereceğim. Yalnız bu kremadan ben 2 tane krema çıkartacağım. Şöyle istedim ki hani kremayı yerken kremanın tadından başka bir tat daha gelirse çok güzel oluyor. İşte o yüzden biraz çikolata ile birlikte 2 renkli yapacağım içini. Görüyorsunuz krema muhteşem oldu. Çok lezzetli oldu. 70 gram kadar bitter çikolatayı eritip kremadan içine ilave edeceğim ve hızlıca karıştıracağım. Bu da ikinci bir krema gibi olacak. Peki yumurta aklarını ne yapacağım Tuğba dersiniz? Buraya çok güzel bir tarif ekliyorum. Yumurta aklarını da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kremalarım hazır. Şimdi hızlıca alt üst taban pasta tabanı hazırlayacağız. Dilerseniz bunu normal bir pasta tabanla yapabilirsiniz. Bugün çok kolay ele kaçacağız. Milföy kullanacağız. 7 yaprak kadar milföy yeterli gelecektir. Şimdi yurt dışında satılan milföyler rulo şeklinde ve büyük, böyle kesik kesik olmuyorlar. Ama bizim milföylerimiz daha küçük küçük porsiyonluk olduğu için önce onları bir birleştirmemiz lazım. Bugün 22 santimlik bir çember kullanacağım. Sizler evinizde ne varsa onunla birlikte yapabilirsiniz. Bir borcamın içine bile döşeyebilirsiniz aynı şekilde. 22 santimlik kelepçeli kalıpla şöyle bir ölçü alıyorum ve kesiyorum. Kenarları yine bize lazım. Böyle bir sirpat üzerine aldım. Fırına göndermeden önce üzerine çatalla birlikte delikler atıyorum ki böyle kabarıp da, çok fazla kabarıp da kırılmasın diye, biraz daha sert olsun diye. Üzerine normal bir su ve şeker serpiyorum. Hem lezzetlendirmek hem de görüntüsünü güzelleştirmek adına. Yanından çıkan parçaları da kenarında pişireceğim. Şimdi aynı tabandan bir tane daha ihtiyacımız var. Alt tabanı yaptık. Şimdi üst tabanı yapacağız. Aynı şekilde biraz undan da yardım alarak milföy, çözülen milföyleri birbirine yapıştırıyorum.
Daha sonra yine çember yardımıyla ölçü alıyorum. Kenarlarından çıkan hamurların bir kısmını sadece yine kullanacağım. Diğer kısmını derin dondurucuya atabilirsiniz. Börek yaparken tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi bu üst tabanı 12 parçaya böleceğim. 3-3 olacak şekilde. Daha sonra üzerine yine su ve şeker serpeceğim. 190 derecede turbo ayarında olabilir, alt üst ayarda olabilir, fırında. Şöyle güzelce kabaracaklar ve böyle pufur pufur renk alacaklar, altın rengi olacaklar. O zamana kadar fırında güzelce pişireceğim. Milföy tabanlarım fırından çıktılar. Şöyle görünüyorlar. Bu çatalla bastırdığımız için çok kabarmadı. Fakat üstündeki dilimler oldukça güzel kabardılar. Şimdi çemberimin içine alt tabanı oturtuyorum. Bol bol öncelikle sade kremadan koyuyorum ve düzeltiyorum. Şimdi arasına çikolatalı olan pastacı kreması gelecek ve daha sonra üzerine tekrar sade kremadan koyup üzerini kapatacağım. İşte yapmak aslında bu kadar basit, çok lezzetli. Hani şöyle yerken içinde kremayı arıyorsunuz ya, işte bunu da aramayacaksınız. Bunda krema sizin önünüze böyle o kadar lezzetli çıkacak ki. Bir de şimdi krem şantiye karşı biraz böyle soğuk duruyorsunuz, biliyorum. Yorumlarda da yazıyorsunuz. Krem şanti kullanmasak, krem şanti niye koydunuz ona diye. İşte bu süt kreması koyunca içine, mesela evde bir çocuk varsa, bir bebek varsa seve seve yedirebiliyorsunuz içine, ambalajlı ürün kullanmadığınız için. Milföyleri de üzerine dilimlerini koyuyorum. Çok şık duruyorlar bu arada. Keşke böyle bütün parça olsa milföy, şu kesikler olmasa, ama bu bile çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi bu pastanın neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Bu pastanın biraz ekşili bir tada ihtiyacı var. Ekşili olur, işte tatlı olur. Böyle bir mayhoşa ihtiyacı var. Çünkü çok kremalı içi. Bir şeyle bütünleşmesi lazım. İsterseniz çikolata sosu da üzerine çok yakışır. Ama milföyü biraz kapatır. O yüzden ben dondurucumda böyle donmuş meyveler vardı biraz. Bu şekilde satılıyor. Çileği, frambuazı, börtleni karışık satılıyor. Onlardan vardı. Bir avuç kadar, 2 avuç kadar kalmış. Nişasta, su ve şekerle birlikte ocağa aldım. Koyulaşana kadar pişirdim. Tamamen soğuduktan sonra pastamın ortasından başlayarak bunun çok güzel bir şekilde tatlandırdım. Çok yakıştı. Bunun yerine marketlerde satılan hazır karamel soslar olur, böğürtlen soslar olur, frambuaz sosları olur. Evinizden, elinizden ne geliyorsa o şekilde tatlandırabilirsiniz. Kenarda pişirmiş olduğum milföyleri de elimle kırıklandırıyorum ve kenarlarına yapıştıracağım. Çok güzel boyut katıyor ve çok güzel gözüküyor. Üzerine pudra şekeriyle birlikte süsleyeceğim. Bu muazzam pasta yaklaşık 3-4 saat kadar buzdolabında bekledi. O kadar beklemesi yeterli. Daha sonra da kenarını, köşesini süsleyip işte meyveyle tatlandırıp servise hazır hale getirebilirsiniz. Farklı pastalar yapmayı seviyorum. Farklı pasta tarifleri vermeyi çok seviyorum. İşte o da bunlardan bir tanesiydi. Eminim kanalımda sizin de damağınıza göre birçok pasta tarifi vardır. Buraya pastalarımın bulunduğu video oynatma listesini ekledim. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Birçok krema tarifine ulaşabilirsiniz. Şimdi şu muazzam pastayı keseceğim ve şöyle bir dilim çıkartacağım. Kremanın ne kadar tok durduğunu göstermek istiyorum. Keserken tok ama çatalda akışkan, nefis bir iki renkli krema. Dışı kıtır kıtır bir pasta tabanı oldu ve mayhoş bir meyve sosuyla birlikte tatlandırdım. Çok lezzetli oldu. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.